Dünyanın farklı bölgelerinde birbirinden binlerce kilometre uzakta yaşayan insanlar neden aynı felaketi anlattı? Mezopotamya'dan Anadolu'ya, eski Yunan'dan Hindistan'a kadar birçok medeniyetin hafızasında büyük bir su felaketi hikayesi bulunuyor. İnsanların gökyüzünden gelen sularla karşı karşıya kaldığı, şehirlerin yok olduğu ve çok az kişinin hayatta kaldığı anlatılar binlerce yıl boyunca nesilden nesile aktarıldı. Peki bu kadar farklı toplum neden benzer bir hikayeyi hatırlıyor? Yoksa geçmişte gerçekten yaşanmış büyük bir felaket insanların hafızasında o kadar derin bir iz bıraktı ki binlerce yıl sonra bile anlatılmaya devam mı etti? Daha da ilginci, Anadolu'nun hemen yanı başında bulunan bölgelerde yapılan jeolojik araştırmalar geçmişte çok büyük su değişimlerinin yaşandığını gösteren bazı izler ortaya çıkardı. Ancak burada çok önemli bir soru var. Bu izler gerçekten Kur'an'da anlatılan Hazreti Nuh tufanı ile bağlantılı olabilir mi? Yoksa bilim insanlarının araştırdığı olaylar insanlık tarihindeki başka büyük su felaketleri mi? Bugün bu soruların cevabını aramak için Anadolu'nun derin geçmişine bakmamız gerekiyor. Tarih boyunca insanlık suyla hem hayat buldu hem de suyun gücü karşısında çaresiz kaldı. İlk medeniyetlerin büyük bölümünün nehir kenarlarında kurulmasının sebebi de buydu. Su vardı, tarım vardı, yaşam vardı. Ancak aynı su kontrol edilemediğinde büyük bir yıkıma dönüşebiliyordu. Dicle ve Fırat nehirlerinin taşması, Nil'in aşırı yükselmesi veya kıyı bölgelerinde meydana gelen büyük deniz baskınları eski insanların hayatında unutulmaz izler bırakıyordu. Bugün eski toplumların bıraktığı tabletleri, yazıtları ve arkeolojik kalıntıları incelediğinde ilginç bir tabloyla karşılaşıyor. Büyük bir tufan anlatısı yalnızca tek bir kültürde değil, birçok farklı toplumda karşımıza çıkıyor. Sümerlerin yazdığı Gılgamış destanında büyük bir sel felaketinden kurtulan Utnapiştim isimli bir kişiden bahsedilir. Fakat bütün bunlar arasında en çok bilinenlerden biri hiç şüphesiz Hz. Nuh'un tufan kıssasıdır. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Nuh'un kavmini uyardığı ancak insanların inkarda ısrar ettiği ve ardından büyük tufanın gerçekleştiği anlatılır. Müslümanlar için bu olay tarih boyunca gerçekleşmiş gerçek bir hadisedir. Ancak bilim insanlarının araştırdığı konu farklıdır. Bilim, inanç hakkında hüküm vermeye çalışmaz. Bilimin araştırdığı soru şudur: geçmişte böylesine büyük bir su felaketinin fiziksel izleri günümüzde bulunabilir mi? İşte arkeologlar ve jeologlar tam olarak bu sorunun peşinden gidiyor. Bu sorunun cevabını aramak için önce binlerce yıl öncesine gitmemiz gerekiyor. Çünkü dünyanın iklimi hiçbir zaman bugünkü gibi sabit değildi. Yaklaşık 12 bin yıl önce insanlık büyük bir değişim dönemine girdi. Son buzul çağı sona eriyordu. Kuzey yarımkürede kilometrelerce kalınlıktaki buzullar erimeye başladı. Milyonlarca yıldır buz halinde duran devasa su kütleleri okyanuslara karıştı. Bunun sonucunda dünya genelinde deniz seviyeleri yükselmeye başladı. Bugün kıyıdan kilometrelerce uzakta bulunan bazı bölgeler o dönemlerde insanların yaşadığı verimli ovalardı. Ancak sular yükseldikçe bu alanların büyük bölümü zamanla yok oldu. İnsanlar yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı. Bu değişim insanlık tarihinin en büyük çevresel dönüşümlerinden biriydi. Çünkü insanlar yalnızca doğanın değişimine değil, yeni bir yaşam düzenine de uyum sağlamak zorundaydı. İşte bu noktada Karadeniz dünyanın dikkatini çeken bölgelerden biri haline geldi. Çünkü bazı araştırmalar geçmişte Karadeniz'de büyük bir su felaketi yaşanmış olabileceğini düşünüyor. Binlerce yıl önce Karadeniz bugünkünden farklı bir yapıya sahipti. Deniz seviyeleri yükseldikçe Akdeniz'in suları İstanbul Boğazı üzerinden Karadeniz Havzası'na doğru ilerledi. Eğer bu süreç hızlı gerçekleştiyse kıyıda yaşayan insanlar büyük bir değişimle karşı karşıya kalmıştır. Yüzyıllardır aynı bölgede yaşayan bir topluluk. Tarlalar var, evler var, hayvanlar var. Günlük hayat devam ediyor. Fakat zamanla su yükselmeye başlıyor. Önce kıyıya yakın alanlar kayboluyor, sonra tarım arazileri sular altında kalıyor. Sonunda insanlar geride bıraktıkları her şeyi terk etmek zorunda kalıyor. Böyle bir olay insanların hafızasında sıradan bir olay olarak kalmazdı. Nesiller boyunca anlatılırdı. Belki de büyük tufan hikayelerinin ortaya çıkışında böyle büyük çevresel değişimlerin etkisi olmuş olabilir. Ancak burada çok önemli bir ayrıntı var. Bilim dünyasında bu konu üzerinde tam bir fikir birliği bulunmuyor.
Bazı araştırmacılar Karadeniz'de büyük ve hızlı bir su girişinin yaşandığını savunurken, bazı bilim insanları bu değişimin daha yavaş gerçekleştiğini düşünüyor. Yani ortada hala araştırılan bir soru var. Geçmişte büyük su hareketleri yaşandı mı? Evet, dünyanın birçok bölgesinde büyük taşkınların izleri bulunuyor. Ancak bu olayların zamanlaması, büyüklüğü ve insan hafızasındaki tufan anlatılarıyla ilişkisi hala inceleniyor. Çünkü Anadolu geçmişte yalnızca büyük medeniyetlerin değil, büyük doğal değişimlerin de merkezinde bulunuyordu. Toprak altında, göllerin dibinde ve denizlerin altında hala cevap bekleyen birçok soru var. Belki de geçmişte yaşanan büyük bir felaket insanların hafızasında binlerce yıl boyunca yaşayacak kadar güçlü bir iz bıraktı. Ama bu izleri bulmak için sadece bize anlatılanlara değil, toprağın ve suyun bize anlattıklarına da bakmak gerekiyor. Peki bilim insanları bu teoriyi nasıl araştırıyor? Sonuçta kimse binlerce yıl öncesine gidip ne yaşandığını göremez. Bu yüzden geçmişi anlamanın tek yolu doğanın geride bıraktığı izleri okumaktır. Tıpkı bir dedektifin olay yerindeki en küçük ayrıntıları incelemesi gibi jeologlar da kayaçları, tortu katmanlarını ve deniz tabanını inceleyerek binlerce yıl önce yaşanan olayları anlamaya çalışır. Karadeniz bu araştırmaların merkezinde yer alıyor. Çünkü deniz tabanından çıkarılan tortu örnekleri geçmişte burada önemli çevresel değişimler yaşandığını gösteriyor. Bazı katmanlarda tatlı suda yaşayan canlılara ait kalıntılar bulunurken onların hemen üzerinde tuzlu suda yaşayabilen canlıların izlerine rastlanıyor. Bu değişim Karadeniz'in geçmişte bugünkünden farklı özellikler taşıdığı fikrini destekleyen önemli bulgulardan biri olarak görülüyor. Ancak bu bulgular tek başına büyük bir tufanı kanıtlamıyor. Çünkü bilimde bir bulgu yalnızca başka bulgularla birlikte anlam kazanır. İşte bu nedenle araştırmalar yalnızca Karadeniz'in dibinde değil, kıyı şeritlerinde ve Anadolu'nun farklı bölgelerinde de devam ediyor. Deniz tabanında yapılan sonar taramaları bugün metrelerce suyun altında kalan eski kıyı çizgilerini ortaya çıkardı. Bazı bölgelerde su altında kalmış eski nehir yatakları tespit edildi. Bunlar deniz seviyesinin geçmişte bugünkünden daha düşük olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda kıyıya yakın alanlarda yapılan jeolojik incelemeler de denizin zaman içinde karaya doğru ilerlediğini doğruluyor. Peki bu değişim insanlar için ne anlama geliyordu? Bunu anlamak için kendinizi yaklaşık 8.000 yıl önce Karadeniz kıyısında yaşayan bir çiftçi olarak hayal edin. Nesiller boyunca aynı topraklarda yaşadınız. Tarlalarınız var, hayvanlarınız var, çocuklarınız burada büyüyor. Sonra yıllar içinde kıyı değişmeye başlıyor. Deniz biraz daha yaklaşıyor. İlk başta kimse önemsemiyor. Ama su durmuyor. Her geçen yıl biraz daha ilerliyor. Verimli topraklar kayboluyor. Tatlı su kaynakları tuzlanmaya başlıyor. Sonunda geriye tek bir seçenek kalıyor. Göç etmek. İnsan hafızası, sıradan olayları çabuk unutur. Ama bütün bir yaşamı değiştiren felaketleri unutmaz. İşte bazı kesimler büyük tufan anlatılarının temelinde böyle çevresel felaketlerin bulunabileceğini düşünüyor. Yani su seviyesindeki yükselişin ani değil, yüzlerce yıl süren doğal bir süreç olduğunu savunuyor. Onlara göre insanlar bu değişime yavaş yavaş uyum sağladı. Eğer durum böyleyse yaşanan olay tek bir büyük tufandan ziyade uzun süren bir çevresel dönüşümdü. Bilimde görüş ayrılıkları normaldir. Çünkü yeni veriler geldikçe teoriler güçlenebilir, değişebilir ya da tamamen terk edilebilir. Bilimi güçlü yapan da budur. Sonuca inanmak değil, kanıtları sürekli yeniden test etmektir. Ancak Anadolu'daki tartışmalar yalnızca Karadeniz ile sınırlı değildir. Ülkenin birçok bölgesinde yapılan jeolojik araştırmalar geçmişte çok büyük taşkınların yaşandığını gösteren izler ortaya koyuyor. Eski göl yatakları, kalın alüvyon katmanları ve nehirlerin bıraktığı tortular bazı dönemlerde olağanüstü su hareketlerinin yaşandığını kanıtlıyor. Bunlar farklı zamanlarda meydana gelmiş olsa da eski insanların hafızasında derin izler bırakmış olabilir. İşte tam bu noktada arkeoloji devreye giriyor. Çünkü doğal afetler yalnızca jeolojik katmanlarda değil, insanların yaşamlarında da iz bırakır. Bir yerleşim birdenbire terk edilmiş mi? İnsanlar başka bölgelere göç etmiş mi? Aynı dönemde farklı bölgelerde nüfus hareketleri yaşanmış mı? Arkeologlar bu soruların cevaplarını kazılarda bulmaya çalışıyor. Bugüne kadar elde edilen veriler
Anadolu'da tarih öncesi dönemlerde birçok büyük çevresel değişimin yaşandığını gösteriyor. Ancak bunların hangisinin kutsal metinlerde anlatılan büyük tufanla bağlantılı olduğu sorusu bilim dünyasında hala kesin olarak cevaplanabilmiş değil. Çünkü binlerce yıl önce yaşanmış bir felaketin izlerini ararken yalnızca toprağı değil, insanlığın ortak hafızasını da kazıyoruz. Binlerce yıldır insanlığın hafızasında yaşayan büyük tufan bizi kaçınılmaz olarak en önemli soruya getiriyor. Kur'an'da anlatılan Nuh tufanının yeryüzünde fiziksel izleri bulunabilir mi? Bizim için bu sorunun en temel cevabı şudur. Nuh tufanı, Kur'an-ı Kerim'de haber verilen gerçek bir olaydır. Hz. Nuh'un kavmini uyardığı, insanların inkarda ısrar ettiği ve ardından büyük tufanın gerçekleştiği bildirilir. Kur'an'da Hz. Nuh'un yaşadığı olay sadece bir doğa olayı olarak değil, aynı zamanda insanlık için büyük bir ibret olarak anlatılır. Rabbimiz şöyle buyurur. Biz de bunun üzerine sağanak halinde akan bir su ile göğün kapılarını açtık. Yeryüzünde kaynaklar fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti. Kamer suresi 11. ve 12. ayetler. Başka bir ayette ise tufanın sona erişi şöyle anlatılır. Ey yer, suyunu yut. Ey gök, sen de tut denildi. Su çekildi, iş bitirildi ve gemi Cudi üzerine oturdu. Zalimlerin topunun canı cehenneme denildi. Hud suresi 44. Bu nedenle Müslümanlar için Nuh tufanının gerçekleşmiş olması kesindir. Ancak bilim insanlarının araştırdığı alan farklıdır. Bilim, kutsal metinleri doğrulamak veya reddetmek amacıyla çalışmaz. Bilimin yöntemi doğada kalan fiziksel izleri incelemektir. Bu nedenle jeologların ve arkeologların sorduğu soru şudur. Geçmişte yaşanan büyük bir su felaketinin günümüzde gözlemlenebilen izleri var mı? İşte Anadolu ve çevresindeki araştırmalar bu sorunun cevabını arıyor. Kur'an'da tufandan sonra geminin Cudi Dağı üzerine oturduğu bildirilir. Bu nedenle tarih boyunca Cudi Dağı Nuh tufanı araştırmalarında özel bir yere sahip olmuştur. Günümüzde Şırnak bölgesinde bulunan Cudi Dağı çevresi yüzyıllardır bu anlatıyla ilişkilendirilen bölgelerden biridir. Bölgede halk arasında Nuh'un gemisiyle ilgili çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Bazı araştırmalarda bu bölgenin coğrafi yapısını ve tarihi anlatıları incelemiştir. Ancak bugüne kadar bilim dünyasında Nuh'un gemisi kesin olarak burada bulundu şeklinde kabul edilmiş bir arkeolojik kanıt ortaya çıkmış değildir. Bu noktada önemli olan ayrımı yapmak gerekir. Bir şeyin henüz bilimsel olarak kanıtlanmamış olması onun kesin olarak olmadığı anlamına gelmez. Aynı şekilde bir iddianın ilgi çekici olması da onu otomatik olarak kanıtlanmış hale getirmez. Bilim daha fazla araştırma ve daha güçlü kanıt ister. Peki neden böyle büyük bir olayın izlerini bulmak bu kadar zor? Çünkü binlerce yıl önce yaşanan bir doğal felaketin izlerini günümüzde tespit etmek son derece karmaşıktır. Dağlar değişir, nehirler yön değiştirir, toprak katmanları birbirinin üzerine kapanır. İnsan yerleşimleri zamanla yok olur. Bir olayın üzerinden binlerce yıl geçtiğinde geriye kalan izleri doğru yorumlamak büyük bir bilimsel çalışma gerektirir. Ayrıca büyük bir tufanın izleri yalnızca tek bir yerde aranamaz. Deniz tabanları, eski göl yatakları, dağlık bölgeler ve tarih öncesi yerleşimler birlikte incelenmelidir. Belki de geçmişte yaşanan büyük su hareketleri farklı bölgelerde farklı izler bıraktı. Ancak burada çok daha derin bir gerçek ortaya çıkıyor. İnsanlık neden binlerce yıl boyunca tufan hikayelerini unutmadı? Neden dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanlar büyük bir su felaketini hafızalarında taşıdı? Belki de Nuh tufanı tek bir yerde, tek bir bölgede yaşanmadı. Çünkü insanlık tarihinde gerçekten çok büyük felaketler yaşandı. Çünkü doğanın gücü karşısında insanın ne kadar küçük olduğunu gösteren olaylar nesiller boyunca aktarıldı. Konuya farklı bir pencereden baktığımızda bu anlatılar bize yalnızca geçmişte yaşanan bir olayı değil, insanın kendisini de anlatıyor. Çünkü tufan anlatılarının merkezinde yalnızca su yoktur. Uyarı vardır, sabır vardır, imtihan vardır ve insanın kendi davranışlarıyla yüzleşmesi vardır. Bugün Anadolu'nun topraklarında ve çevresindeki denizlerde hala cevap bekleyen birçok soru bulunuyor. Karadeniz'in derinlikleri, eski kıyı çizgileri, binlerce yıllık yerleşimler, jeolojik katmanlarda saklanan izler
Belki gelecekte yapılacak yeni keşifler, geçmişte yaşanan büyük olayları daha iyi anlamamızı sağlayacak. Ancak bugün bildiğimiz en önemli gerçek şudur: Müslümanlar için Nuh tufanı, Kur'an'ın haber verdiği gerçek bir hadisedir. Bilimin görevi ise bu olayın fiziksel izlerini araştırmaya ve geçmişte yaşanan büyük doğal değişimleri anlamaya devam etmektir. Belki bir gün toprağın altında, belki denizin derinliklerinde, belki de henüz keşfedilmemiş bir bölgede yeni bir kanıt ortaya çıkacak ve insanlık binlerce yıl önce yaşanan o büyük olayın izlerini biraz daha anlayacak. Ama belki de düşünmemiz gereken asıl şey, binlerce yıl önce yaşanan bir tufanın izlerini mi arıyoruz? Yoksa insanlığın hiç unutmadığı büyük bir uyarının neden hala hafızamızda olduğunu mu anlamaya çalışıyoruz? Çünkü bazı olaylar sadece tarihte yaşanmaz. Bazı olaylar insanlığın hafızasında yaşamaya devam eder. Ve Nuh tufanı da binlerce yıldır insanlığa aynı soruyu sormaya devam ediyor. Geçmişten gelen uyarıları gerçekten dinliyor muyuz? Kadim tarihin tozlu sayfalarında gizlenmiş sırları aramaya, bilinen geçmişin arkasındaki o görünmez bağları çözmeye devam edeceğiz. Bu yolculukta bizimle olduğunuz için teşekkürler. Eğer siz de tarihin ve evrenin gerçek ötesi yönlerini merak ediyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.